Efendim canlı yayınımıza hoş geldiniz. Nur Viral'le Sen İstersen Özel'de. Yine her zaman olduğu gibi bugün de Türkiye'nin en başarılı hekimlerinden biri stüdyomuzda. Daha doğrusu görme bozukluklarına yol açan hastalıkları konuşacağız. Emre Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Emre Hekimoğlu. Şimdi birçoğumuzun çok az bildiği ama bu hastalıkları duyun bilin ki çünkü bunlar görme bozukluklarına yol açan çok ciddi hastalıklar. Aynen. Ve tıbbın geldiği son noktayı konuşacağız aslında. İnşallah. Tamam, derdi veren Allah derler ya, dermanı bir yerlerde gizli tutuyor. Aynen. Çok önemli, tıpta son gelişmeler var, onu aktaracak hocam bize. İnşallah. Şimdi görme bozukluklarına yol açan, yani gözde görülen o hastalıklar nedir diye sorsam hangi hastalıkları sıralarsınız? Özellikle nadir grubu, hani dediğimiz gözde nadir hastalıklardan özellikle bahsetmek ve izleyicilerimize paylaşmak isterim. Yani burada nadir hastalıklar dendiğinde Avrupa'da ve Türkiye'de her 2000'de bir kişide ya da daha az 3000'de bir, 5000'de bir, 11.000'de bir görülen ama genetik temelli ve ilerleyici olup maalesef körlükle, hatta diğer hastalık grublarında da ölümle sonuçlanabilen nadir ama çok önemli bir hastalık grubundan bahsetmek istiyorum. Ve Türkiye'de de biliyorsunuz akraba evliliği özellikle Güneydoğu Doğu bölgelerinin %37'lere kadar çıktığı için bu yani çok daha ciddi boyuta gelebiliyor. Hani ismi nadir ama bence yeterince sıklar. Peki hangi hastalıkları sıralarız hocam? Şimdi burada tavuk karası gibi, Stargardt gibi, Bietti, ne bileyim işte birçok böyle gelişimsel genetik kökenli hastalıklar var. Ben onların hepsine kabaca bahsetmek isterim tabii ki. Çoğunun temelinde hep hücresel bozukluklar var. Yani biliyorsunuz insan ve erkek ve bayan hücreleri bir araya geldikten sonra düzenli bir çoğalmaya giriyor ve bu dönem işte anneliğin o gebeliği ne kadar hassas bir dönem olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu babanın hücresinin daha önce yaşamında yaşadıklarından etkilenmeler veya annenin hayatındaki etkilenmeler, bunlar birleştikten sonra gebeykenki etkilenmeler bu tür hastalıkların ortaya çıkmasına sebebiyet verebiliyor maruz kaldıkları mutasyonlar nedeniyle. İşte, Peki bunlar doğuştan mıdır hocam? tabii birçoğu Yoksa aslında sonradan da ortaya çıkar mı? Tabii birçoğu genetik kökenli, yani anne ve babadan kaynaklı olabildiği gibi hiç anne baba sapasağlam, tüm testleri çok normal ama o bebekte, o çocukta karşımıza çıkabiliyor. Bahsettiğim gibi gebelik sürecindeki o ilk 3 ayda annenin maruz kaldığı işte travmalar, sıkıntı, stres, sigara, alkol, madde bağımlılıkları, bulunduğu ortamda aldığı radyasyon gibi birçok sebeple maalesef o hücrelerin çoğalma dönemindeki eşleşmeler maalesef denkleşmiyor. Yani mesela Emre ismini derken E, M, R, E harflerini yanına getirirken E'nin yanına F geldiğinde bir anda bambaşka bir anlam ifade ettiği gibi bu hastalıklarda da belli proteinler öyle kritik görevlerdiler ki bunlar yanlış kodlanınca maalesef giderek artan yanlış üretim hatasıyla dolu bir yığıntı haline geliyor ve maalesef bu çok ciddi organ ve doku kayıplarına neden olabiliyor. Şimdi göz, tabii ki her organ çok önemli. Göz de çok önemli bir organımız. Ve orada en ufak bir belirti hemen bizim doktora gitmemize neden olması gerekiyor. Kesinlikle. Neye dikkat etmemiz gerekir? Yani Allah göstermesin, bir görme kaybı yaşamamak için hangi hastalıkta belirti neyse neye dikkat edilmesi gerekiyor? Bu çok çok önemli. Tüm bugün hani burada olmamızın sebebi Günün özeti gibi gün düşünün özeti yani olan zaten programı. eve götürülecek cümle denirler ya. Yani burada gözümüzün sıkıntısını biz fark ettiğimizde maalesef iş işten geçmiş oluyor bazen. Evet. Yani ben ve bizim halkımızda var bu. Yani en büyük hata da şu. Ya geçer. Ya bir şey olmaz. Ben daha iz bırakmayıp da geçen bir hastalık görmedim. En basit konjüktivit bile bir yara bırakıyor, bir iz bırakıyor. İşte bir virüs enfeksiyonu bir iz bırakıyor, bir üveit dediğimiz hastalıklar bahsedeceğiz. Hepsi bir yara bırakıyor ve gidiyorlar. Bu yüzden gözünüzde anormal hissettiğiniz herhangi bir sebeple bile rica ediyoruz. Hani bir ömür pişmanlık duyacağınıza, keşke diyeceğinize varsın işte randevu zahmetine girişin, varsın bir işte muayene ücretsiz şeyine girişin, varsın işte belki bu gelgitlere, trafiğe razı olun ama bir ömür onun ya keşke gitseydim derdini ve zahmetini ve külfetini çekmemeyi Keşkeleri isterim. ortadan Tabii kaldırın ki. diyorsunuz. Keşke yerine her 6 ayda bir siz gözünüz bir şey hissedin hissetmeyin. Bir kusur olsun olmasın. Nasıl ki arabamızı muayeneye götürüyoruz, ne bileyim işte bir evdeki bir hayvanımızı muayeneye götürüyoruz. Yani insan kendine birazcık zaman ayırmalı. Hele hele göz gibi biliyorsunuz dünyayı algılamadaki %80-85 bilginin veri kaynağıdır. Tabii. Yani 5 duyunun birisidir ama en önemlisidir. Evet. Ve bunu kaybettiğinizde, bunu etkilediğinizde düşünün tüm hayatınız değişiyor.
Peki kıymetli hocam, çocuklar bazında bakarsak bir çocuğu kaç yaşından itibaren göz hekimine götürmemiz lazım? Harika. Biz ileri yaşta hangi sistemik hastalıklarımız varsa mutlaka göz doktoruna gitmemiz Harika lazım. bir soru yine. Bebekler, ben özellikle bir de erken doğan bebeklerin de gözüne baktığım için söylüyorum. Genelde ilk ayında erken doğanlara bakıyoruz. Normal doğmuş bebeklerde ise ilk 3 ay ile 6 ay içerisinde bir göz doktoruna görünmelerini rica ediyoruz. Bundan sonraki süreçte yılda bir, eğer bir kusur varsa da 6 ayda bir görünmelerini sağlayabilirsek bu o gelişim dönemindeki çocuklar için çok kıymetli. Erişkinler için ise yine özellikle biliyorsunuz hepimiz telefon başındayız, bilgisayar başındayız, monitör başındayız, dokümanlarla, evraklarla, ofis ortamındayız çoğunlukla. Bu anlamda yine 6 ayda bir, en geç yılda bir hiçbir sıkıntı olsun olmasın. Gözünüzde herhangi bir anormallik, bir buğulanma, bir çapaklanma, eskisi gibi görememe, görüntü kalitesinde düşüklük, renk algıda düşüklük gibi ne farklılık hissederseniz lütfen burada göz hekiminize başvurmanızı tavsiye ederim. Şimdi Emre Hocam mesela görme kusurlarında işte lazerler var, Evet. akıllı lensler var. Tıp gerçekten artık bu konuda çok gelişti. Aynen. Ben biraz tıbbın dışında da bazı sorular soracağım. Sizin mesela önerileriniz, tavsiyeleriniz var mı? Evet, klasik tıpta işte çok önemli yöntemler var. İlaçlar, lazerler, cerrahi müdahaleler ama bunun dışında başka çözümler de var mı? Çok güzel bir konu. Şimdi biz cerrahi tıpta yani ilaç tıbbında ve cerrahi tıpta oldukça ileriyiz. Türkiye olarak da gurur duyabiliriz ki tüm göz hekimlerimiz dünyadaki hemen her hekimin en az onlar kadar ve üstünde seviyeye ve kabiliyete sahipler. Çok Bir güzel sağlık bir eğitim. turizmi yapılıyor Tabii yani tabii Türkiye'nin ülkemize lider gerçekten. branşlarından birisi işte göz, plastik cerrahi ve saç ekimi gibi unsurlar olduğu için göz her zaman ilk üçtedir. Bu anlamda göz hekimleri bu cerrahi anlamda, ilaç tedavi anlamda çok iyi sonuçlar alabilirken bazı hastalıklarda maalesef demin bahsettiğimiz gibi hücresel düzeyde olduğu için neşterle hücreyi düzeltemiyoruz. İşte burada rejeneratif tıp dediğimiz yenileyici tıp lazım. Ne dediniz? Rejeneratif tıp. Aynen, yenileyici tıp. Ne demek yani, yenileyici tıp? Şimdi biz normal bahsettiğimiz geleneksel dediğimiz modern tıpla biz fiziksel çözümler üretebiliyoruz. Yani işte bir şey vardır onu kesip atabiliyoruz. Bir işte ödem vardır ödemi giderebiliyoruz. Ne bileyim bir hücre vardır onu kesip başka yerle birleştirebiliyoruz. Ama o hücreyi yenileyemiyoruz. Oysa demin bahsettiğim hastalıklar nadir diye geçer ama bence artık oldukça sık görülen hastalıklar. Üretim hatası gibi, şöyle demek doğru değil ama yani farklı üretildiği için, normalden farklı üretildiği için maalesef fonksiyon göremediği için de bunu bizim neşterle, işte yok ilaçla her yere ulaşabilmeyi, hücresel düzeyde tedavi etme şansımız yok. Ne yapacağız peki? O zaman işte hücresel tedaviler giriyor. Ne demek Rejeneratif hücresel tedavi? kök hücre dediğimiz çok popüler olmaya başlayan kök ve hücre, evet. önümüzdeki 10 yılın tedavisi rejeneratif tıp olacak biliyorsun. Rejeneratif tedaviler olacak. Burada ne var? Gen tedavileri var. Yani bir virüsü biz hani hasta eden bizi virüs var ya onu terbiye edip Evet. onun arkasına bir bozuk olan mesela diyelim ki herhangi bir gen bozuk ve tespit edebilmişiz. Biz o genin normalini o virüse veriyoruz. O virüs yaşaması için hücreye girmesi gerekiyor ya. Gidip o hücrede yeniden bozuk olan üretim bandını tekrar düzeltebiliyor. Gen tedavisi dediğimiz budur özünde. Yani gözdeki kaybolan hücreleri mi geri getiriyor? Aynen Doğru öyle. anlıyor muyum? Doğru üretilmesini sağlıyor. Ben işte mesela bunu bir doktordan duymam benim için çok kıymetli. Aynen. Bakın klasik tıp var Aynen, evet aynen. ama onun yanı sıra siz diyorsunuz ki rejeneratif tıpta biz çok farklı yöntemler Aynen, aynen. uyguluyoruz. Kök hücre gibi Ve onlar gen da, tedavisi. Ve gen tedavisi Evet, evet. onlar da gözdeki kaybolan hücrelerin yerine gelmesini sağlıyor. Aynen öyle. Aynen. İşte bu Ne işin- kadar sürede peki hocam? Şimdi tabii bunlar gen tedavisi özellikle daha çalışma aşamasında. Yani burada bu Leber hastalığı var. Onun için geliştirilen gen tedavisi dünya çapında onay alan ilk ve gen tedavisi olarak da ilk hastalık tabii. Ama şöyle bir durum var. Sadece tek bir genin hastalığından oluşmayabiliyor. Birden fazla gen sorunu olabiliyor. O yüzden şu an o gen tedavisi araştırma ve geliştirme aşamasında. Ama bu boşluğu ne dolduruyor? İşte kök hücre dediğimiz, egzozom dediğimiz, PRP dediğimiz hem kendi kanımızdan veya laboratuvar ortamında göbek kordonundan elde edilen hücrelerin çoğaltılmasıyla oradaki o hasta hücre miktarını azaltıyoruz. En çok hangi hastalıklarda etkili? Bu özellikle tavuk karasında ve yine sarı makül hastalık distrofilerde bu renk görmemizi sağlayan hücrelerin eksik yaratılması durumlarında, Stargardt gibi hastalıklarda. Şunu da bilgilendirirseniz Buyursunlar. mesela tavuk karasında belirti ne?
Sarı noktada güzel. belirti ne? Şimdi tavuk, onunla da bahsedeyim o zaman çok kısa. Tavuk arasında bizim alacakaranlık ortama, yani bir karanlık ortama geçişimizi sağlayan hücreler var. Gözün retinasını anlatayım kabaca. Ortada düz baktığımızda baktığımız yeri gördüren, renkli görmeyi sağlayan hücrelerimiz var. Bir de kenarı görmeyi, siz bana bakarken etrafı da yanları da görüyorsunuz ya. Bunları da görmeyi sağlayan hücre, aynı zamanda karanlıkta görmemizi sağlıyorlar. Evet. Bu karanlıkta görmemizi sağlayan hücreler tavuk karası hastalığında maalesef kusurlu yaratılıyor. Kusurlu proteinler üretiyor ve maalesef çalışamaz hale geliyor. Gitgide görme alanı daralıyor. Sadece baktığı yeri görüp tünel görüşüne gidiyor ve zaman içerisinde her yıl %5-15 arası bir kayıpla maalesef o ortada kalan son hücreyi de kaybedip daha genç yaşlarında hayattan kopabiliyor, görme açısından söylüyorum. Ve bu sadece bir dediğim gibi görme kaybetmiş gibi değil, bağımsızlığını kaybediyor. Okumayı kaybediyor. Tabii. Araba sürüşünü kaybediyor. Sosyal çevresini kaybediyor. önemli. İşini, eşini, aşını kaybediyor. Ve bir hani bağımlı hale geliyor. Psikolojisi bozuluyor. Buyurun. Bütün bu problemleri yaşarken hastalar, her hasta kök hücre tedavisi için uygun mudur? Muazzam bir soru yine. Maalesef her ilaç herkese iyi gelmediği gibi hastalığın kendi fiziksel yapısı, psikolojik yapısı, hastalığın evresi, bunlarla birlikte beslenme şekli, uyku düzeni, içtiği su değişiyor. miktarı. Tabii yani genel sağlığıyla göz sağlığı ve göz altyapısına göre biz hücre tedavisine girebiliyoruz. Herkese de kök hücre veremiyoruz. Mesela kök hücre herkese gerek kalmayıp kök hücrenin sinyalleri olan egzozom tedavisi veya bizim kanımızdaki kök hücrelerden elde ettiğimiz PRP'yi zenginleştirerek kullanmamızda yine kök hücre kullanmış gibi etkiler yapabiliyor. Peki hasta uygulandığı zaman ne kadar süre sonra hani bu noktada sağlığına kavuşabiliyor, o güzel haberleri alabiliyor? Çok güzel. Şimdi normalde biz 6 ay diyoruz kabaca bu etkinin hissedebilmesi için. Çünkü orada bir sıfırdan inşa var. Yani tamir değil, orada yenilenme var. Yeni hücrelerin üretilmesi, onun çoğunluğa geçmesi. Adı üstünde, Tabii, rejeneratif. aynen öyle. Yani bu öyle hemen olacak bir şey değil. Yani hani bir nevi böyle bir huzur evindeki yaşlı 60-65 yaşındaki üstündeki büyüklerimizin olduğu bir yere bir anda 1-2 yaşındaki kreş çocukların gelmesi gibi. Yani oradaki o enerjinin değişmesi gibi onun zamana ihtiyacı var. Ve dediğim gibi bu 6 aylık tedavi sürecinden sonra biz uygun hasta seçilmesi, uygun zamanda o tedavinin yapılması şartıyla çok yüz güldürücü ve 6 yıla 7 yıla kadar uzun sürebilen bir uygulamayla 6-7 yıl boyunca bir daha tedavi ihtiyacı olmayacak şekilde uzun tedaviler planlayabiliyoruz. Evet. Şimdi bu mesela geleneksel tıbbın yanında sizin de bu yaptığınız gibi farklı yaklaşımlar doğru ellerde yapıldığı zaman yüz güldüren sonuçlar elde ediyor. Ama bunu yanlış ellerde yaptırdığınız zaman gerçekten işin o sizi başarıya götüren şansını da kaçırıyorsunuz. O yüzden çok iyi dinlemek, çok iyi araştırmak lazım değil mi hocam? Zaten bizi bu umut tacirliğinden farklı kılan bu. Bilimsel temel üzerinde biz bunu yapıyoruz. Her gün işte ben 5-10 tane literatür okumaya çalışıyorum. Son gelişmelere bakıyorum. Çok kıymetli. Kendi bilgimin dışında dünyada neler yapılıyor? Bu sonuçta bizim bulduğumuz tedavi tipi değil. Yani İspanya'sında da var, Amerika'sında da var, Kore'sinde, Japonya'sında var, Çin'de birçok çalışma var. Bunlar kim ne yapmış, nasıl yanıt almışlar, nerede eksiğimiz var? Hani bunları da tamamlamak, kendi eksiğimizi gidermek adına sürekli güncellemek gerektiren bir alan. Burada işte bir tane işte şu ilacı buldum, şu damlayı buldum, bunu herkese Değil. verelim gibi bir şey olamaz. Çünkü bizde hastalık yok, hasta var. Evet. Herkesin hastalığı kendine özeldir. Yani parmak izi gibi özeldir. Tedavisi de öyle olmalıdır. Yani siz de hastalıklarda, göz hastalıklarında özellikle en sevdiğim doktor tipidir böyle. Kişiye özel Evet, yaklaşım evet, çok maalesef. kıymetli. Biz yani o hani AVM'lerde gördüğünüz mağazadaki gibi nasıl diyeyim standart elbise değil, kişiye özel dikmek Kişiye özel. zorundayız. Bu çok önemli. Evet. Şimdi sevgili hocam, operatör doktor Emre Hekimoğlu. Çok sorunuz var biliyorum ama maalesef süren bittiği için buradan soruları soramayacağım. Siz cevaplarsanız seyircilerimizin Memnuniyetle, sorularını. memnuniyetle. Çünkü yani göz tansiyonundan tutun, göz kuruluğundan tutun. Az önce bahsettiğimiz bütün hastalıkları seyircim tek tek sormuş. Görme bozukluklarını da sormuşlar. Hepsine ben memnuniyetle, zevkle Sosyal medyanıza hizmet ederim tabii ulaşırlarsa- ki. Sadece 2 şeyi unutmayalım. Dediğim gibi gözleri fark ettiğinde çok geç olabilir. Bu yüzden 6 ayda bir göz hekiminize muayene ihmal etmeyin. Ve bir diğer konuda bu nadir hastalıktan muzdarip hastalarımız için de biz başkasının git dediğine biz gel diyoruz. Onlara talibiz. Işık varsa umut var diyoruz. Allah için hizmet etmek istiyoruz. İnşallah teşekkür ediyoruz bize de bu fırsatı verdiğiniz için. İnşallah faydamız olur halkımıza, toplumumuza. Hocam çok önemli bir konuyla ilgili yani göz hastalıklarıyla ilgili. Çünkü o göz hastalığı deyip geçmeyin. Göz hastalıkları görme kusurlarına dönüşebilir. Allah göstermesin bir gün göremez hale gelebiliriz. Ve dolayısıyla hastalıkları çok iyi tanımalı. Aynen. İyi hekimlerle buluşmalı. Unutmayın erken tanı,
doğru yaklaşım sizi bütün hastalıklarınızdan uzaklaştırır. Aynen. Operatör Doktor Emre Hekimoğlu'na çok teşekkür çok teşekkür ediyorum. ederiz, şans Ve verdiniz. sevgili seyircilerimiz, özellikle ekran başında bizi izleyenler, cildiniz pırıl pırıl, ışıl ışıl olsun istiyorsanız, ciltte daha genç bir görünüm olsun istiyorsanız, son dönemde farklı teknolojilerle gerçekten ciltle muhteşem görüntüler elde edilebiliyor. Uzman estetisyen Nurgül Tekin bizlerle.